Hepinize merhabalar arkadaşlar. Çok güzel bir video ile karşınızdayız. Yalı Çapkını'nın 89. bölümünde neler olacak? İnanılmaz bilgiler duyacaksınız ve bu dediklerimizin %80'i %90'ı gerçekleşecek. O nedenle videoyu sonuna kadar kesinlikle izleyin. Ferit'in vurulmasından Abidin'in kararı, Seyran'ın tedavisine kadar tüm detayları aktaracağım sizlere. Sadece abone olun çünkü abonelere özel videomuz gelecek. Aynı zamanda videolarımız gelecek ve aynı zamanda da videoya en az 150 beğeni bekliyoruz. Seyran ve Ferit ayrılmasın, Ferit'e bir şey olmasın diyorsanız en az 150 beğeni bekliyoruz. Şimdi konumuza geçersek ilk önce Ferit'in vurulma konusuyla başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar, Ferit vuruldu biliyorsunuz ama ne olacak? Aslında Ferit'in vurulması Ferit'in diziden çıkacağı anlamına gelmiyor. Ferit dizide kalmaya devam edecek. Ama Ferit'in vurulması Abidin'in kararını ciddi manada değiştirecek. Evet, bu çok önemli bir şey baktığımızda, çünkü en son biliyorsunuz sahnede Ferit'in vurulmadan önceki sahnede Abidin büyük hanımın yani annesinin elini tutuyordu ve onunla beraber işbirliği yapmayı kabul ediyordu açıkçası. Bu bunun göstergesiydi ama şimdi ne olacak biliyor musunuz? Ferit'in vurulduğunu duyan Abidin ya büyük hanıma belli etmeyecek, iş çevirecek, yani Korhanların iyiliği için bir iş yapacak ya da büyük hanıma karşı gelecek, kızacak Ferit'in vurulmasından dolayı ve bütün bu oyunun büyük hanımın yaptığını duyuracak herkese veya taşları alacak, Korhanları iyi hale getirecek. Yani Korhanlara taşları verecek. İki ihtimal var. İkisi de Korhanların aleyhine, yani Korhanların iyiliği için. Ancak Abidin'in, şunu belirteyim ki, büyük hanımla iş yapma olasılığı yok. Neden yok? Çünkü Ferit vuruldu arkadaşlar. Abidin Ferit'i kardeşi olarak görüyor. Ne olursa olsun onun vurulması Abidin için hiç iyi bir şey değil. Çünkü Abidin Ferit'i kardeşi olarak görüyor. Bu bir. O nedenle Abidin'in kararı değişecek arkadaşlar. Şimdi Abidin büyük hanımın elini tuttuğu anda Ferit'in vurulduğundan haberi yoktu. Ve ne olacak? Ferit'in vurulduğunu duyunca tabii ki taşların da büyük hanımda olduğunu bildiği için Ferit'e vurduran da büyük hanım olduğunu düşünecek ve büyük hanıma karşı gelecek. Aynı zamanda büyük hanımla ya oyun oynayacak, yani ya taşları alıp Korhanlara götürecek ya da büyük hanımın bu taşları aldığını Korhanlara vesaire hepsini duyurarak o taşları tekrardan Korhanlara geri aldırtacak. Ama buradaki en büyük olay açıkçası Ferit'in vurulması ve Abidin'in kararını değiştirmesi. Şimdi Ferit'in vurulması tabii ki iyi bir şey değil ama Korhanlar için iyi oldu. Zaten Ferit diziden çıkmayacak. Hani Ferit diziden koptu veya Ferit diziden ayrılıyor gibi şu anlık herhangi bir şey yok. Sadece Ferit vuruldu, hastanede tedavisi devam edecek ama büyük hanımdan da ciddi anlamda intikam alacak Abidin arkadaşlar. Yani bu çok önemli bir başlangıç dizinin gidişatı için. Tabii ki Abidin bunları yapacak ama Kazım Ağa'nın ciddi anlamda büyük hanım tarafına birazcık geçeceğini söyleyebiliriz. Özellikle tabii ki ne kadar ailesini savunsa da, Korhanları savunsa da Kazım Ağa, hani bütün bu olanları duyduğunda, zaten gördüğü de aynı zamanda dizide görmüştü. Bütün bu olanları gördüğü ve duyduğu için de haliyle Korhanlara birazcık yardım etmeyecek. Aksine onlara zarar verecek Kazım Ağa ve Kazım Ağa büyük hanımın yanında duracak arkadaşlar. Bu da onun için iyi bir şey olmayacak ilerleyen bölümlerde ve hani ciddi anlamda da büyük hanımla beraber plan yapmaya başlayabilir Kazım Ağa ilerleyen bölümlerde arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtelim ve söyleyelim. Dediğim gibi şimdi birazcık da Seyran'ın tedavisi ve hamilelik durumuna geçersek açıkçası şunu belirteyim hemen. Seyran tedavi olmaya başladı biliyorsunuz. Seyran tedavi olmaya başladı ve tedavisi ilerleyen bölümlerde birazcık sıkıntıya girecek. Sıkıntıya girmesiyle tabii ki Seyran tedavi yapmaya devam etse de Ferit vesaire Seyran'ın hamile kalamayacağını öğrenecek ve bunların hepsini iptal edecek. Yani Ferit tedavi olmasını istemeyecek ama ne olursa olsun Seyran büyük bir riski göze alarak tedavisine devam edecek. Ardından da tedavi olumlu sonuçlanacak ama olumlu sonuçlanmadan önce tabii ki Seyran ciddi anlamda sıkıntı yaşayacak. Hatta olumlu sonuçlanmaması gibi bir durumlar da var ama sonrasında Seyran'ın tedavisi gayet de olumlu sonuçlanacak arkadaşlar. Ama tabii ki bunlar hemen olacak bir şey değil. En az 2-3 bölüm, hatta 4 bölüm sürecek. Onu da yine belirteyim. Seyran karakteri bu şekilde hamile kalabilecek ilerleyen bölümlerde. Ama tabii ki Ferit iyileştikten sonra hani ciddi anlamda da yine aslında Halis Ağa'nın gözünde düşecek. Onu sizlere belirteyim. Ferit Halis Ağa'nın gözünde düşecek. Hani
eskisi gibi kesinlikle olmayacak. Halis Ağa'nın eski sevgisi Ferit'e karşı olmayacak. Yani özellikle hani bazı yaptığı şeyler, Ferit'in kendi kafasına göre yaptığı bu olaylardan dolayı kesinlikle Halis Ağa eskisi gibi Ferit'e bakmayacak arkadaşlar. Onu da belirteyim. Dediğim gibi Seyran'ın tedavi olma durumu yaklaşık 3 bölüm, 4 bölüm, hatta belki 5 bölüm devam edecek ama ardından Seyran'ın tedavisi olumlu sonuçlanacak ve hamile kalabilecek arkadaşlar. Ama aslında dizi şu anda yeniden başlıyor. Onu sizlere belirteyim. Yani bu çok önemli bir söz. Sizlere de aslında bunu çok dikkatli bir şekilde söylüyorum. Hani dizi yeniden başlıyor. Senaryo çok farklı bir hal aldı. Senaryo ciddi anlamda değişti. Bu güzel mi oldu? Açıkçası güzel oldu. Onu söyleyeyim. Ama üzücü bir durum şöyle ki reytingler düşmeye devam ediyor. Reytingler bu haftada düştü arkadaşlar. Geçen hafta yaklaşık 4 küsürlerde olan reytingler bu hafta 3,99'a düştü totalde. Yani her hafta reytingler düşmeye devam ediyor. Bu dizi için iyi bir şey değil açıkçası. Baktığımızda dediğimiz gibi senaryo vesaire ciddi anlamda değişti. Bu iyi oldu açıkçası. Bu konuda gerçekten seviniyoruz. Çünkü hani gidişat en azından birazcık değişti dizide. Yani bu şekilde gitmesi güzel oldu. O nedenle dizi aslında dizinin ömrü birazcık daha uzadı. Erken final yapma olasılığı da kalktı bile diyebiliriz dizinin. Çünkü Büyük Hanım'ın diziye dahil olmasıyla dizi çok farklı bir hal alacak. İlerleyen bölümlerde zaten göreceksiniz. Korhanların şirket açısından durumları ne kadar iyi olsa da Abidin'in ilerleyen bölümlerde tekrar Büyük Hanım'la işbirliği yapması, bununla birlikte Kazım Ağa'nın Büyük Hanım'a yardım ve yataklığı gibi birçok şeyi ilerleyen bölümlerde göreceksiniz. Hani Abidin yardım edecek, Kazım Ağa bunların içerisinde yer alacak, Büyük Hanım'ın yanında yer alacak. Yani Büyük Hanım aile içerisinden tek tek herkesi yanına çekmeye çalışacak. Özellikle Kazım Ağa gibi hani evin içerisinde çalışanlar olsun, işte şoförler dahi olsun, kendileri çekmeye çalışacak ve bu süreçte Korhanları da bitirmek için elinden geleni yapacak. Onları üzmek için elinden geleni yapacak ama tabii ki bu süreç yani zamanla olacak bir şey. Hani hemen 2 bölüm sonra 3 bölüm sonra olacak demiyorum. Yaklaşık 2 ay sonra 3 ay sonra bunlar yaşanacak. Senaryonun ilerleyen bölümlerinde bunu da rahatlıkla görebileceksiniz zaten. Onu sizlere belirteyim. Yine İspanya'da dizi ciddi anlamda rekorlar kırıyor yine. Rating rekorları İspanya'da kırmaya devam ediyor. Yalı Çapkını dizisi. Onu da belirteyim. Şimdi şirketin durumuna gelirsek Yalı ipotek olmayacak. Yani Yalı ipotek olmayacak arkadaşlar. Çünkü taşlar muhtemelen bu bölüm veya en kötü 90. bölümde taşlar Korhanlara geçmiş olacak. Çünkü Abidin dediğim gibi Ferit'in vurulduğunu vesaire duyunca çıldıracak. Büyük Hanım'ın böyle bir şey yaptığına da çok fazla kızacak. O nedenle taşları vesaire hepsini Abidin kurtararak götürecek açıkçası Yalı'ya ve şirketin durumu iyi bir hale gelecek. Yani şirket sorunu yaklaşık 3 bölüm 4 bölüm içerisinde kalkacak ama tabii ki Seyran ve Ferit şirket için çalışmalar yapmaya devam edecek. Yani şirket için önemli çizimler yapmaya da Seyran ve Ferit karakterleri devam edecek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Gülgün ve Betül Orhan olayına da gelirsek Gülgün Orhan'a bu durumda yardım edecek ve yaklaşık 5-6 bölüm sonra Betül diziden çıkmış olacaktır. Onu sizlere söyleyeyim. Orhan yani göze alacak arkadaşlar bazı şeyleri ve Gülgün'ün de ona yardımıyla beraber Betül olayı tamamen ortadan kalkacak ve Gülgün ile Orhan tekrardan eskisi gibi bir araya gelecek. Yalı'da da tekrardan bir arada yaşamaya başlayacaklar. İlerleyen bölümlerde ama hani önümüzdeki bölüm vesaire değil. Biz sizlere ilerleyen bölümlerden bahsedelim dedik. Genel olarak dizinin önümüzdeki bölümlerde ve ilerleyen bölümlerinde bunlar yaşanacak. Bilmiyorum dizi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir, lütfen yorumlara yazınız ama aynı zamanda abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Sizlerin düşüncelerini de yine yorumlarda bekliyoruz. Kendinize de çok iyi bakın. Yeni videolarımız da gelmeye devam edecek. Haftaya Cuma'ya kadar çok önemli gelişmeler diziyle alakalı yaşanacaktır. Özellikle fragmanın gelmesiyle, dizinin setinden kareler gelmesiyle, fotoğraflar gelmesiyle çok fazla şey değişecektir. Bunları da zaten sizlere ilerleyen günlerde, yani fotoğrafların gelmesiyle her gün Yalı Çapkını ile alakalı bir güncelleme videosu atacağız sizlere. İzlemeyi unutmayınız. Aynı zamanda Afra Saraçoğlu yani Seyran ve Ferit, Mert Ramazan Demir'le alakalı magazin haberleri var. Bunları sizlere aktarıyoruz ve bu güzel gelişmeleri duyuruyoruz. Çok da güzel gelişmeler var. Bu ikili halen daha sevgili, ayrılma gibi durumları yok. Bunları da zaten yeni videolarda göreceksiniz. Hatta bugün de yine Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu hakkında videolarımız gelecek. Yine Magazin Zaman kanalımız var. Bu kanalımıza da yine videolar gelecek açıkçası. Magazinle alakalı çünkü ciddi anlamda güzel gelişmeler olduğunu belirteyim sizlere. Evet dostlar, artık videomuzun sonuna geldik. Uzattım biraz videoyu, kusura bakmayın sizlerin zamanını aldıysam ama güzel bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Sadece abone olmayı ve aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayınız. Yorumlara bir emoji bırakabilirsiniz. Düşüncelerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.